Herkese selamlar, ben Çiğdem Aday. Bugün sizlerle çok değişik bir konuyu ele alacağım. Daha önce biliyorum alkol fiyatları ve İngiltere'de içilen içkilerle ilgili paylaşımlar yapıldı. YouTube'dan görebilirsiniz bunları. Ama benim ele almak istediğim konu birazcık daha değişik. Hep beraber videomu izleyelim. Biliyorsunuz İngilizler içki içmeleriyle çok meşhur ama aslında bunun arkasında ne yatıyor? Onu konuşmak istedim. Hem de gideceğiz birkaç tane değişik yerden. Neler içiliyor, ne tür içkiler var onlara bakacağız. Aslında çok enteresan şeyler söyleyeceğim. Şimdi bence sonuna kadar devam edin. Bizim memleketimizde kahvelerimiz var. Erkeklerimiz kahvelerde sosyalleşiyor. Bu ülkede ise İngiltere'de İnsanlar publarda sosyalleşiyor. Bunun tabii ki kültürel bir takım nedenleri var. Evlerinde misafir çok ağırlamıyorlar. Ancak yakın aile bir araya geliyor evlerinde ama onun dışında bütün toplantıları, özel günleri, kutlayacakları günler, mesela birisi ayrılıyor, işten ayrılıyor, işte ona uğurlama partisi, birisi işe başlıyor, hoş geldin partisi, doğum yapılıyor burada, nişan yapılıyor burada. Yani publar İngiltere'de insan hayatında çok önemli, İngilizlerin hayatında çok önemli bir rol oynuyor. Publara her ne kadar 18 yaşından küçük içki içilmiyor ise de çocuklar da gelebiliyor. Onu da daha önce de bahsetmiştim. Belli bir saate kadar, bazı publarda saat 8'e kadar, bazı publarda saat 10'a kadar çocuklar da gelebiliyor publara. Çünkü publarda buluşup yiyorlar. Özellikle pazar günleri, Sunday roastları çok meşhur. Şimdi böyle olunca doğal olarak içki içmeleri normal. Sadece bu arada kutlamalar falan yapılmıyor. Yani mesela bütün maçlar buralarda seyrediliyor. İşte sosyal aktiviteler, televizyonda önemli bir şey varsa burada seyrediliyor. Politika burada konuşuluyor. İnsanlar işten çıktıktan sonra muhakkak bir iki içki içip birbirleriyle sohbet edip öyle evlerine gidiyorlar. Bizdeki kahve neyse sosyalleşme anlamında buralardaki publarda o anlama geliyor. Peki pubda toplanınca çay mı içiliyor? Tabii ki çay içilmiyor. İngilizlerin bence geleneksel içkisi bira. Bira oldukça Anglo-Sakson bir içki. Ta Vikingler zamanında bira yapımı başlanıyor. Evlerde falan bira yapılıyor. Dolayısıyla bira İngilizlerde aslında geleneksel içki. Şu anda 2200 civarında veya belki de daha üstünde İngiltere'de bira üreten fabrikalar var. İmalatçıları var. Dolayısıyla da çok çeşitli bira var. Her zevke hitap edecek değişik tadımlıklarda biralar var. Peki bira dışında ne içiyorlar derseniz, bira dışında aslında cin ikinci sırada yer alıyor İngiltere'de ve cin distilleri de var. Yani cin imal eden yerler var. Londra'da çok var. Ben birkaç tanesine gittim. Hatta bunlar zaman zaman cin tadımları falan yapıyorlar. Cin aslında benim tercih ettiğim bir içki çünkü çok hafif, düşük kalorili, karıştırabiliyorsun. Mixer dediğimiz soda tarzı, tonik tarzı. Ben elderflower seviyorum. Tadı çok güzel oluyor. Şarap ise genelde evlerde veyahut da yemek yerken tercih ediliyor şarap. Fransa'dan geliyor, İspanya'dan geliyor, dünyanın her yerinden geliyor ve oldukça fazla. Fransızlar kadar şarap delicate değiller. Yani ağız tadları çok fazla gelişmiş değil bence. Fransa'da hemen hemen her evde ufak bir tane şarap mahzeni adı verdiğimiz şarap çeşitleri, stokları oluyor. İngiltere'de birazcık daha fiyat odaklı şarap içiliyor benim gözlemlediğim kadarıyla. Ama eğer şarap içmek istiyorsanız gerçekten çok güzel şaraplar bulabiliyorsunuz. Bunu da mesela Türkiye ile kıyasladığım zaman, bu köpek benden çok konuşuyor, buradan gidelim.
Türkiye ile kıyasladığım zaman Türkiye'de şarapçılık çok fazla gelişmiş değil. Çünkü üzümü şarap yapılması için şarap üreticisine satmak haram sayılıyor. Son zamanlarda güzel şarap üreticileri ve şarap markaları gelişti. Gidip geldiğim zaman gözlemlediklerim. Şarabın da çok çeşitleri var. Yemekten önce içilen şaraplar, yemekle beraber içilen şaraplar, yemekten sonra içilen şaraplar, birazcık şarap kültürü bilmek lazım. Paletiniz değişiyor birinci bardaktan sonra. Onun için genelde de yemekle beraber alınan şaraplarda eğer çok pahalı bir şarap verilecekse ilk içilen şarap o oluyor ki paletiniz tam ölmeden o şarabın tadına varın diye. Ondan sonraki diğer şaraplar sadece yemeğe eşlik etmek üzere seçiliyor. Yani alkol içmek sadece sarhoş olmak anlamına gelmiyor. Bu videoyu birazcık da onun için yapıyorum. Evet, benim için Costco çok güzel bir şarap seçme yeri. Çok güzel seleksiyonları var çünkü. Genelde şaraplarımı buradan alıyorum. İtalyan şaraplarındaki range'leri çok hoşuma gidiyor. Bakayım şimdi size eğer bulursam normalde tercih ettiğim, içtiğim şarabı da göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi şaraplar 9, 10, 11, 6.99 beyazlar var, 7.99 yine 6.49, 7.49, 8. Bu gösterdiğim şaraplar daha kaliteli, daha böyle içimlik seçilmiş şaraplar, bu civarlarda olanlar. Bunlar port ve sherry, yani yemek sonrası içilecek olan şaraplar. Ben bunlardan almıştım. Muhteşem, şu Taylor'dan almıştım. Evet, çok güzel bir port. Yemekten sonra tatlı yerine içilen tatlı şarap. Bu arada size göstermek istediğim şarabı buldum. Organik bir şarap. İtalyan Casamarone Appassimento diye geçiyor. VAT'siyle beraber 958'e geliyor. KDV'siyle beraber benim evde içtiğim. Tabii böyle içtiğim derken zannetmeyin ki sürekli içiyoruz. En son Christmas zamanı Aralık ayında almıştık. O zamandan beri daha yeni alıyorum. Şimdi ben de yemeğe eşlik etmesi ve lezzet katması dışında içkiyle aramız çok fazla yok. Bu arada bu gördüğünüz bütün bu ale'ler, şarap ve diğer içkiler, şimdi birazdan geçerken fiyatlardan da bahsedeceğim. Yine tekrar mesela Cabernet Sauvignon 6 tanelisi 38 pound. Casillo del Diablo Sauvignon Blanc'mış beyaz 34.18 6 tanesi. Yine Cabernet Sauvignon Şili'den 34.18 6 tanesi. Evet, yine çok sevdiğim şaraplardan bir tanesi Rioja'dan rezerv olan 45.58 6 tanesi. Ve bu da Gran Rezerve olanı 6 tanesi 69.54. Şimdi biralara geldik. Biralarda Asahi, Guinness, Heineken, Stella Artois, Budweiser. Bir iki tane kasa fiyatlarını verelim. Mesela 12 tane ale olan 15.58, 12 tane 500'lük. Budweiser'ın 6 tanesi 26.38. Tesco'da bira ile ilgili çok çeşit var gerçekten. Fiyatlara da bakacağız. Bu arada cinlere de bakalım. Çünkü çok değişik cinler var. Çok değişik lezzetli, flavorlı cinler var. Aynı zamanda vodkalar var. Aynı zamanda ramlar var. Çok değişik, hiç görmediğiniz ramlar var. Yani aslında gösterecek çok şey var. Birazcık Tesco'daki vitrinlere bakalım. Yani Tesco'da neler var onlara bakalım hep beraber. Mesela bu ufak boyları burada ben çok cazip buluyorum. Çünkü koca bir şişe açmak zorunda değilsiniz. Mesela ufak bir şampuan
şampanya, bir kişilik bir şampanya, bir kişilik şarap içeceğiniz zaman bu çeşitler gayet güzel ve yeterli. Mesela buradan bir tane Prospero Brut diye bir şey veya Asti, bunlar Prosecco'lar. Gayet güzel. Şunu çok seviyorum ben mesela. Bu gayet güzel. Ve sadece 2,5 poundla 4 pound arasında. Bu bölüm gördüğünüz gibi boydan boya şaraplarda kırmızı, beyaz ayrılmış vaziyette. Solda ise cider ve biralar var. Burada da aynı zamanda tahmin edemeyeceğiniz kadar çok çeşitli bira var. Ve bira fiyatları da değişiyor. 3.50'den başlıyor özel üretimlerine göre. Bunların hiçbirini daha önce ben içmedim, tatlarına bakmadım. Çok bira içen bir insan değilim çünkü. Ama gördüğünüz gibi çeşit çeşit biralar var ve 1.80'den bir tane ufak bir kutusu 1.80'den 3-4 pound'a kadar devam ediyor. Bakın cider'lar burada başlıyor 2.20'den, apple cider'lar 2.20'den 3.75'e kadar fiyatları var. Bunlar mesela berrizli yani strawberry'li cider'lar. Çok çeşitli cider'lar var. Bunlar biraz daha böyle hafif meyveli falan oluyor. Çok lezzetli. İçimi de daha hafif. Alkol oranı da daha düşük olduğunu düşünüyorum. Hemen bakalım bir tanesine. Evet, bu benim en sevdiğim markalardan bir tanesi Kopparberg. Alkol oranı da %4 sadece. Her restoranın yemek menüsünde muhakkak bir Haus Wine yani bir şarabı var. Haus Wine dedikleri bir şarabı var. Kendi seçtikleri ve daha ucuza, en ucuza verdikleri bir şarapları var. Ve bu Haus Wine'ı da özellikle güzel seçiyorlar. Yani Haus Wine içerek de yüksek bir tadıma erişebiliyorsunuz aslında. Haus Wine fiyatları dışarıda eğer işte 7-8 pound'a alıyorsanız şişesini, restoranda birazcık daha gittiğiniz restoranın seviyesine göre işte 26 pound, 28 pound, 35 pound'a kadar Haus Wine'ları değişebiliyor. Diğer seleksiyonları ise işte 30'dan 35'ten başlayıp 55, 60, 65 falan gibi öyle gidebiliyor. Parklarla ilgili aslında anlatılacak çok fazla şey var. Lütfen yorumunuzu bırakın. İstiyorsanız böyle özel bir video yapmak istiyorum ben. Sizinle değişik yerleri gezdik, değişik içkiler gösterdim. Şimdi sıra artık gün sonuna geldi. Tavola Bar'dayım, Tavola restorandayım, bar restoran. Çok güzel İtalyan yemekleri. Ondan önce de barlarından, güzel barmenimizin elinden güzel kokteyller içebiliyorsunuz. Evet, bu kısmı en sona bıraktım çünkü sadece bira, şarap ve viskiyle olmuyor bu işler. Bir de kokteyl faslı var. Ben de günümü zaten bir kokteyl içerek neticelendirmek istedim. Sevgili güzel barmenimiz bana şimdi Lychee Martini hazırlıyor. Bunda harikasın. Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Evet, restoranlarda yemekten önce kokteyl içmek adet biliyorsunuz ve Tavola bana çok güzel bir Lychee Martini ikram etti.
sahiplerine ve sevgili barmenimiz Funda'ya çok teşekkür ediyorum. Bugünkü videomda viskilerden hiç bahsetmedim. Çünkü viski konusunu sonraki bir videoya tek başına ele almak istiyorum. Daha önceki videomda bahsetmiştim. Murat Çark'tan söz aldık. İskoçya'da inşallah viski turu yapacağız ve viskilerden öyle bahsedeceğiz. Şimdilik ben içkimi içerken hepinize hoşça kalın diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.